Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Gökyüzü bu hafta daha da derin bir olgunlaşma, kurumsal sermayenin kesinleşen adımları ve 2026'nın ana finansal rotasının çizildiği güçlü bir kader haftası ile dolu. 15-21 Aralık 2025 haftası, finansal piyasalarda duygusal kapanışların tamamlandığını, uzun vadeli kurumsal yapıların artık geri dönülmez şekilde devreye girdiği ve kolektif vizyonun gerçek dünya mührünü aldığı dönüştürücü bir dönem sunuyor. Güneş, Merkür ve Venüs Oğlak'ta ilerlemeye devam ederken, 18 Aralık'taki Dolunay Yengeç'te, Mars retro ile kavuşumlu. Mars'ın Yengeç retro sürecinin en yoğun haftası ve Plüton'un Kova'daki yerleşimi bir araya geliyor. Bu kombinasyon, piyasalara duygusal veda, kurumsal taç giyme ve uzun vadeli değerin kesinleşmesi mesajını çok net veriyor. Gelin, gökyüzünün finansal mesajlarını birlikte keşfedelim. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Haftanın genel finansal enerjisi. Bu hafta gökyüzü, finansal piyasalara duygusal bagajı tamamen bırak, kurumsal gerçekliğe teslim ol ve 2026'nın ana yol haritasını kabul et mesajı veriyor. Oğlak'taki Güneş, Merkür, Venüs stelyumu hala çok güçlü. Artık planlama değil, uygulama ve kesinleştirme aşamasındayız. 18 Aralık Yengeç Dolunayı, Mars retro ile tam kavuşum yaparken duygusal zirveyi ve eski finansal yaraların son kapanışını getiriyor. Bu enerji, özellikle yapay zeka altyapıları, rayalar, gayrimenkul tokenları, kurumsal staking, restaking projeleri, regüle defi ürünleri ve büyük bilanço kripto varlıklarında kesinleşen sermaye akımlarına işaret ediyor. Oğlak stelyumu kurumsal mühür vurulsun, uzun vadeli sermaye kilitlensin derken, Yengeç Dolunayı Mars retro eski duygusal güvenlik arayışını sonsuza dek bırak diyor. Yatırımcılar için bu hafta portföylerini kurumsal gerçeklik, uzun vadeli kilitlenme ve duygusal nötrlük ekseninde son kez revize etme zamanı. Mars retro'nun son yoğun haftasıyla Oğlak stelyumunun soğukkanlı disiplini birleşince aşırı spekülatif hareketlere karşı en sert uyarı çıkıyor. Duygusal tepkileri bitir, kurumsal akışa teslim ol. Olası sürpriz senaryolar arasında büyük bir spot ETF genişlemesi, ETF, Sol VB, çok büyük bir kurumsal bilanço duyurusu, mikrostrateji ölçeğinde, regülasyonun tamamen netleşmesi veya 2026 kurumsal bütçelerinin resmi açıklanması öne çıkıyor. Aynı zamanda Yengeç Dolunayı Mars retro, Plüton Kova etkileşimi, ani duygusal boşalmalar, gece yarısı vikleri veya son topluluk çırpınışını getirebilir. Ama Oğlak stelyumu bu dalgaları 24 saat içinde soğukkanlılıkla soğurur. Haftanın öne çıkan gökyüzü olayları. 15-21 Aralık boyunca Oğlak stelyumu, Güneş, Merkür, Venüs, tam güç devam ediyor. Kurumsal sermaye artık bekleme değil, kesinleştirme ve kilitlenme modunda. 2026 bütçeleri bu hafta resmen kapanıyor. Büyük fonların artık tamamen içindeyiz deklarasyonları gelebilir. 18 Aralık 2025 Yengeç Dolunayı, Mars retro ile tam kavuşum Oğlak stelyumuna karşıt. Yılın duygusal olarak en yoğun dolunayı. Mars retro ile kavuşum yaptığı için eski finansal korkuların, duygusal güvenlik arayışlarının ve eski döngünün son büyük patlaması yaşanır. Aynı anda Oğlak eksenine karşıt düşmesi, duygusal anne ile kurumsal baba arasında son hesaplaşma gibidir. Piyasalarda 17-19 Aralık arası çok sert vikler, panik satış veya aşırı savunmacı alımlar gelebilir. Ama Dolunay'ın ışığı 24 saat içinde Oğlak stelyumunun soğuk eline geçer ve kurumsal alım dalgası devreye girer. Tarihsel olarak Mars retro dolunayları son korku, ardından kalıcı yükseliş getirir. 20-21 Aralık Güneş-Plüton kavuşumu Oğlak'ta, yıllık. Haftayı kapanışta Plüton'la Güneş'in yıllık kavuşumu taçlandırıyor. Bu, eski finansal gücün ölümü ve yeni kurumsal gücün doğuşudur. 2026'nın en güçlü kurumsal deklarasyonları, bilanço açıklamaları veya regülasyon mühürleri tam bu kavuşum civarında gelir. Piyasalara etkiler. Kripto paralar. Bitcoin 18 Aralık Yengeç Dolunayı, Mars'ın geri hareketiyle tam kavuşumda parladığı anda, tam karşı eksende Oğlak'taki Güneş-Merkür-Venüs topluluğuna sert bir karşıt açı yapıyor. Bu, piyasanın diline şu şekilde tercüme olur. Önce kolektif annenin, Ay, yaralı çocuğunu son kez gözyaşlarıyla kucaklaması, ardından kurumsal babanın, Satürn Oğlak, soğukkanlı bir el hareketiyle bütün korkuyu silip süpürmesi. 17-18 Aralık gecesi veya sabahı çok derin bir düşük fitil, VIK, bekliyoruz. Bu fitil o kadar keskin olabilir ki birçok kaldıraçlı pozisyon anında sıfırlanır. Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde veya en geç 19 Aralık sabahına kadar görünmez kurumsal el devreye girer ve fitilin dibinden muazzam hacimle alım yapar. 20-21 Aralık Güneş-Plüton kavuşumu ise bu alımların sadece günlük bir kurtarma olmadığını, artık Bitcoin tamamen kurumsal bilançolarının ayrılmaz parçasıdır mührünü vurur. Bu kavuşumdan sonra fiyat yeni bir dönüşü olmayan kanalın içine girer. Bir daha eski düşük seviyeleri test etmesi çok zorlaşır. Ethereum Oğlak topluluğu bu hafta Ethereum'un yetişkinliğe geçiş törenini tamamlıyor.
Katman 1'in teknik altyapısı, Katman 2 çözümleri ve özellikle kilitli birikim, stacking, yeniden kilitli birikim, restacking, mekanizmaları kurumsal gözünde banka gibi güvenilir hale geliyor. Dolunay'ın duygusal dalgası 17-19 Aralık arasında kısa süreli nakit sıkışıklığı ve ödünç verme oranlarında ani yükseliş yaratabilir. Bu, aslında eski duygusal bagajların son temizliğidir. 20 Aralık'tan itibaren büyük kurumsal fonların 2026-2027 için Ethereum temelli getiri stratejilerini resmen açıklaması bekliyoruz. ETH/BTC oranı bu hafta dip seviyesini, muhtemelen 0.025-0.026 bandı, görüp güçlü bir haftalık kapanışla dönüş yapabilir. Bu dönüş, önümüzdeki 6-12 ayın en önemli rotasyon sinyallerinden biri olacaktır. Altcoin dünyası bu hafta gökyüzü adeta bir kıyamet mahkemesi kuruyor ve hükmünü çok sert veriyor. Kurumsal mühür, gerçek dünyada fiziki varlık köprüsü, kilitli sermaye ve uzun vadeli bilanço stratejisi olmayan hiçbir proje ayakta kalamaz. 18-19 Aralık'ta Yengeç Dolunay'ı Mars geri hareketi, yalnızca topluluk hayali, geçici coşku ve açığa satış takvimiyle ayakta duran projelerde son büyük duygusal çöküşü tetikliyor. Bu çöküş o kadar sert olabilir ki birçok projenin piyasa değeri $70-90 arasında eriyebilir. Aynı saatlerde son çırpınış yaşayan meme ve hikaye coinlerde 3-5 katlık kısa süreli pumplar görülse de, 20 Aralık Güneş-Plüton kavuşumuyla birlikte bu pumplar bıçak gibi aşağı saplanır. Hayatta kalanlar yalnızca 3 kriteri taşıyanlardır. Gerçek dünyada kullanılan ürün, RWA, zincirler arası köprü, kurumsal ödeme rayı VB, kilitli likidite ve uzun vadeli sermaye. Büyük bilanço veya devlet düzeyinde kabul görmüş ortaklık bu 3 kriteri taşıyan altcoin'ler, 20-21 Aralık'tan itibaren parabolik hareketlere başlar ve 2026'nın liderlerini oluşturur. Altın ve gümüş. Altın Oğlak topluluğu Güneş-Plüton kavuşumu, altının asırların kralı tahtını sonsuza dek perçinliyor. 17-18 Aralık Dolunay dalgası sırasında kısa süreli güvenli liman satışı, korkuyla altın bile satanlar, görebiliriz. Bu satış tip avcıları için eşsiz fırsat yaratır. 20-21 Aralık kavuşumuyla birlikte merkez bankaları ve büyük aile ofisleri altın artık portföyün değişmez çekirdeğidir kararını kesinleştirir. Haftayı yeni tarihi zirvelerle kapatması neredeyse kesin. $3.000 ve üzeri seviyeler bu kavuşumla birlikte konuşulmaya başlanır. Gümüş Mars geri hareketi Yengeç'te Dolunay ile tam kavuşum yaparken ayın metalini adeta bir volkan gibi patlatıyor. 18 Aralık civarı çok sert ve ani bir sıçrama, tek günde i8-12 arası hareket bekliyoruz. Bu sıçrama duygusal talebin zirvesidir. Ardından Oğlak disiplini devreye girer ve endüstriyel talep, güneş panelleri, elektrikli araçlar, 6G altyapısı, bu yükselişi kalıcı hale getirir. Gümüş bu haftayı göreceli olarak en güçlü varlık olarak kapatır. Birçok portfolyoda yılın en karlı pozisyonu haline gelir. Altın iyi gümüş oranı Dolunay haftası boyunca ay enerjisi baskın olduğu için oran hızla gümüş lehine iner. 75-76 bandından 70'in altına doğru sert bir kırılım yaşanabilir. Bu, yılın en güçlü gümüş performansı olacak haftadır ve oran belki de 65-68 seviyelerine kadar yol alır. Gökyüzünün bu haftaki tek ve net astrolojik cümlesi, duygusal çocukluk dönemi artık tamamen toprağa gömülüyor. Değer tanrıçası Venüs, Satürn'ün kucağında Plüton'un dönüştürücü ateşiyle yeniden doğarken, yeni kurumsal imparatorluk göz kamaştırıcı bir taç giyme töreniyle resmen başlıyor. Son korku fırtınaları, zayıf elleri silkeleyip temizlerken, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla pozisyonunu koruyanlar 2026'nın ve çok daha ötesinin temel taşlarını bu hafta yerlerine kesin olarak oturtuyor. Bu hafta kapanan kapılar bir daha asla açılmayacak. Açılan kapılar ise nesiller boyu sürecek zenginliğin kapılarıdır. Finansal piyasa teyit rehberi. Astrolojiyi canlı olarak nasıl izlenir? Gökyüzü bize yol gösteriyor. Ama piyasalar da kendi diliyle aynı mesajı teyit ediyor. 15-21 Aralık haftasındaki enerjinin gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek için şu 4 ana göstergeden gözünüzü ayırmayın. Duygusal kapanış teyidi. 17-19 Aralık civarı. Kripto vadeli piyasalarda ani ve yüksek hacimli long-short likidasyon zirveleri. Kripto korku kaçgözlülük endeksinde 20'nin altına ani düşüş, 24 saat içinde hızlı toparlanma. VIX'te kısa süreli sıçrama duygusal enerjinin patlayıp boşaldığını gösterir. Kurumsal mühür teyidi. 16-21 Aralık boyunca, özellikle 20-21'de zirve. Bitcoin, Ethereum spot ETF'lerine günlük net girişlerin 1 milyarı aşması. Kurumsal cüzdan hareketleri, Arkham, Nansen VB ve büyük şirket bilançolarında yeni kripto RWA alımları. Resmi basın açıklamaları, 2026 bütçe ayrılmış kripto varlık duyuruları, yeni ETF başvurusu onayları veya regülasyon netleşmeleri. Bu göstergeler yeşil yandığında, gökyüzündeki duygusal veda, kurumsal taç giyme mesajı piyasada da tam olarak gerçekleşmiş demektir. Haftanın en kritik uyarısı,
Gökyüzünün bu dramatik senaryosu, piyasalarda tekrarı olmayan 72 saatlik bir pencerede somutlaşacak. Başınızı kaldırdığınızda gökyüzünü, indirdiğinizde ise bu 4 ana veri noktasını izleyin. Çünkü gerçek dönüşüm burada teyit edilecek. Makro ve astro etkileşimi, güçlü çakışmalar. Yengeç dolunayı, 18 Aralık, tam küresel yıl sonu bilanço kapanışları ve 2026 bütçe açıklamaları haftasına denk geliyor. Kurumsal fonların artık tamamen içinde olduklarını ilan etme zamanı. Güneş-Plüton kavuşumu, 20-21 Aralık, ise yılın en güçlü gücün dönüşüm anı, büyük bilanço duyuruları, ETF genişlemeleri veya regülasyonun son mührü tam bu tarihlere oturuyor. Tarihsel korelasyonlar. Şimdi anlatacağım korelasyonlar, astrolojik olaylarla piyasa hareketleri arasında yorum bazlı bağlantılar sunar. Bu bağlantılar, finansal astroloji merceğinden yapılan gözlemler olup bilimsel bir neden-sonuç ilişkisi taşımaz. Oğlak Güneş-Plüton kavuşumu, Yengeç Dolunayı kombinasyonu çok nadir ve çok güçlüdür. 2020 Ocak Oğlak Stelyumu pandemi dip, ardından kurumsal girişleri 2019 Aralık benzer Güneş-Plüton, 2020 Boğa başlangıcı 2025 Aralık aynı kombinasyon 2026-2028 Boğa döngüsünün resmi mühür haftası. Gökyüzü bu hafta çok net bir mesaj veriyor. Duygusal döngüyü tamamen kapat, kurumsal gerçekliğe teslim ol, son korkuları soğukkanlılıkla izle. Bu mesajın finansal teyidini yukarıdaki göstergelerde arayın. 2026-2030 finansal döngüsünün temelleri bu hafta kesinleşiyor. Doğru pozisyonda olanlar nesiller boyu kazançlı çıkacak. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Haftaya yeni gökyüzü mesajlarıyla görüşmek üzere. Bereketli, kazançlı ve tamamen kurumsallaşmış bir hafta olsun.